Şimdi sol omzundan vuracağım, o yüzden çok oynama kolundan. Evet. Çok güzel ya. Cihan Kosif TV'den herkese merhabalar. Arkadaşlar bugün yanımızda Tolga Bahar var. YouTube Türkiye'deki silahların üstadı diyeyim ben yani. Evet. Gerçekten öyle. Silah dediniz mi akla ilk gelen isimlerden biri. Biliyorsunuz benim Twitch kanalım var ve Twitch'te her akşam PUBG oynuyorum. Ve ben de bu silahları, PUBG'de kullanmış olduğum silahları gerçek hayatta nasıl olduklarını görmek istedim. Sağ olsun Tolga ve Şevki arkadaşımız bize bu konuda yardımcı olabileceklerini söylediler ve biz geldik şimdi işte böyle kocaman bir silah mühimmat deposu diyeyim. Bütün silahları PUBG'nin kasasındayız şu an. Aynen. Bulmaya çalışacağız. Yanımda kaskımı aldım. Ne olur ne olmaz. Savaşa giriyoruz. Senin elinden eksik. Başlangıç olarak Vektör verelim. İşte bu gördüğünüz Vektör. 45'lik. PUBG'deki Vektör arkadaşlar. İnanılmaz. Bütün hepsini diyeceğim. Daha birçok silah var burada PUBG'de gördüğümüz. Abi girelim mi içeri? Hadi girelim. Çantam nasıl? Şimdi ben ilk böyle insanları böyle cezbeden Chris Vector'u tanıtmak istiyorum. Chris Vector mu ismi? Aynen, Chris Vector'dur. Chris Vector bence tasarımıyla çok seksi bir silah ve oyuncak da. Ben onunla yatarım. Aynen. Yatarım derken oyunumda uyurum bağımında diyorum. Şu şekil herhalde değil mi? Aynen. Ucunda bir susturucu var bu versiyonunda. Aynen. Oyunda yerden buluyoruz onu. Aynen. Oyunda yerden buluyoruz. Yerden bulunuyor. Hatta buna aynı M4'e de takabiliyoruz. M4, aynen. Kundak diyorlar. M416'nın dipçiyle buna uyuyordu değil mi oyundaki? Aynen. Aynısını alıyor. Aynısı hesaptı bu yani. Bunun susturucusu çıkabiliyor herhalde çıkıyor. Aynen çıkıyor. Şöyle. Keşke gerçek hayatta da yerden bulabilsek şunları. Vektör böyle arkadaşlar. Bu arada Vektör gerçekte 9 mm atıyor değil mi? Yok, 45'lik atıyor. 45'liği de var, 9 mm'si de var. Ha, ikisi de var. O zaman doğru yani oyunda 45'li doğru. Şimdi buradan bir baba geldi. sırada 416. 416 HK'nın M4 ile M16'nın birleşmiş versiyonu. M4 ve M16. Aynen. HK 416 oldu. Modern M16 işte. Modern M16 aynen. O eski sorunlu M16. Bak burada ne var bak. Dikey kabza arıyorsunuz ya her yerde oyun esnasında. Bunda susturucu var galiba değil mi? Aynen, susturuculu. Çok sekiyor, atmıyorum ben onu kullanmıyorum. Beni bu arada beni ciddiye alma. Tolga beni vurur valla. Benim söylediğim hepsi oyundan bahsediyor. Gerçekte yok öyle bir yeteneği. Bu bildiğiniz taktik kundak. Bakın aslında Vektör'dekiyle ne kadar fark var. Ama Vektör onu normalde oyunda takabiliyoruz. Bunun atası budur. Yani oyundaki M16. Bunlar da sabit stok. Yani dipçik hareketli değil. Yine bu 1'e 3 değil mi? 1 atıyor. Oyundaki aslında doğru yani. Tabii. Mesela oyunda da fark yaratmış işte mesela M16 ile işte 4x'e, 2x'e, 3x'e çok güzel vurabiliyorsun. Çok seri ve şeyi çabuk düşürüyor. Hani tak. Çünkü namlusu uzun. Evet, namlu uzunluğuyla mı biraz alakalı oluyor? Aynen. Evet, baktığımız zaman bakın arasındaki fark bayağı bir fark var aslında. Fark var. Görüyor musunuz? Burada en baştakilerden versene, onlar da oyundaki Uzi'ler. Ha, Uzi'ler var orada aynen. MF9 diye geçiyor. Vay, bu arada tadını da Uzi'nin açayım. üzerinde de şey var. EOTech var. Bu Holo mu? Holo değil mi bu? Buradan da PUBG yetkililerine sesleniyoruz. Uzi'nin üzerine biz oyunda bunu takamıyoruz ama normalde takılır. Evet, takılmıyor oyunda. Evet. Hep Ben sağ taktım. tuşla böyle ateş ediyor. Aynen. Ben taktım ve oynadım Airsoft'ta. Gerçekten. Hani oynanabilir. İşte Uzi arkadaşlar, yine şarjörü. Aynen, normalde 9 milim değil mi bu da? Aynen. Evet. Holo'ya bakar mısınız? Gerçekten şey. Peki Holo'da gerçekten bir işaret var mı şeydeki gibi? Red Var Dot tabii. gibi? Bunun pili belki o. Yanıyor aslında. Yanıyor bak şu anda. Tam oyundakinin aynı işaret. Aa evet, bakın. Şöyle Holo'larda görebiliyor musunuz? bir şey Alttan var. biraz bakınca o Holo'daki gibi lazer var ortada. Bak size bir şey göstereceğim. İşte benim askerdeki en büyük dostum. Bunu her Türk askeri bilir. Aynen. Ya askerliğini yapmış herkes bilir bunu. Ooo, Uzi babaya var. Ne kadar sevgili olduğunu duydunuz mu? Bu normalde bir saniyede bütün şarjörü boşaltıyor. 1 saniye. 1 saniyede 30 boncuk atıyor. Ya düşünsene, normal tabancayla 9 mm atan insanlar Tabii canım. o 1 saniyede yok ediyor. Dayımın dediği bir laf var. 1000 tane dostun olacak, 1000 tane geyişin olsun. Ya bak şeyi biliyor ama.
Onu Olmazsa o kasa olmaz. hafızası olmuş. Bu oyundaki işte abi. Ha, 762 imkanı yok değil mi öyle bir şey? Ya 762 Tabii bildiğimiz gerçekten. AK mühimmatı değil ama. Değil. He, daha ufak Evet. bir halde bir şey yapmışlar. Gerçekte var yani öyle bir şey. Var tabii var. Ha, bak. 762 var. PUBG işte ya, kral abi, çok gerçekçi oyun. Gerçekten. PUBG'nin sana en güzel, yani ben birazcık silahlara meraklı bir adam olduğum için dikkat ettiğim ve çok beğendiğim bir şey söyleyeyim mi? Hatta öyle bir şey ki Hollywood filmlerinde bile bu hata yapılıyor. Hangisi? Şimdi adam mesela keskin nişancı oynuyoruz oyunda. Bir sniper aldık. Adam tepeden sen görüyorsun. Oyunda ilk gördüğün şey adamın flash'ı. Aynen. Sonra ses geliyor. Aynen. Ve ondan sonra da yanında bir mermi çuflaması Abi duyuyorsun. inanılmaz. Bak hiçbir Hollywood filminde bu yapılmaz Ve biliyor musun? oyuna çok fazla giydiriyorlar. İşte ben anlamadığım için hani yok işte hep optimizasyon sıkıntısı var oyunda bilmem diyorlar. Hani o oyuncuların biraz da hani Evet. profesyonel oyuncular anlıyor onu. Ben anlayamıyorum ama benim anladığım tek şey şu. Ben kendimi gergin hissediyorum oyunda ve beni oyun içine alıyor abi falan. Evet. Keskin nişancı. Ya bu oyunda Vesvesi göstereyim mi size? gerçek okunuşunu Şevki şimdi bize söylesin. VSS Vintores. VSS Vintores 9 mm atıyor ama o bahsettiğimiz tabanca 9 mm'si değil. Öyle mi? Uzun 9 Aynen değil. uzun 9 dediğimiz mühimmatı kullanıyor. Kendinden susturuculu. Yani Bu susturucu çıkmıyor herhalde değil mi? Böyle bu silah. Aynen, O silah böyle. Ve şurası Böyle. ahşap. Aynen. ahşap, bu gerçek ahşaptır. Birebir gerçeğiyle aynıdır. Hani ağırlığına kadar aynı. Sadece mühimmat ağırlığı yok. Yani o 9 mm galiba PUBG'de çok düşüyor. Çok aşağı Evet, düşüyor. çok düşüyor. Nedeni ise 9 mm. Evet. Buna dürbün takılıyor ama değil mi? Şöyle yanında bir Aparatları yer var. Aparat var. Şurada. Buraya bir şey takarsın. Buraya bir ayaklık Üste koyuyorsun. geliyor. İstediğin dürbünü de takabiliyorsun. Peki şurada ben bir silah ki o AK mi abi? O da ya, Ahşaplı. onu da gösterelim. O aslında Bana sorsanız şimdi AK hangisi ben ona giderdim. O AK'ye benziyor böyle. Ahşap var ya onda. o Türk Armsan diye bir HİVsiz tüfek üreticisi firmanın bu gerçek silahtır bu arada. Değil mi? Ha evet oradan abi. Biz yine de ihtimalle karşı kendi önlemlerimizi alalım. Bu Türk replikası AK'nın RSS-1 diye bu 12 kalibre mühimmatla çalışır. Şu tip fişek atmaktadır. Şunu şu şekilde yerleştiriyorsunuz. Normalde de Evet, öyle mi? büyük. Yok, Tabii. normalinde böyle değil tabii ki. 7.62 39 atar. Bakar mısın? Al sana Kar 98'in İşte atası. gerçekten Atası. atası bu işte ve oyundakinin birebir. Serhat'ın da bu arada kameradaki arkadaşı. Aşığıyım. Aşı. Erkete yazıyor abi. Ya abi olay bu işte ya. Abi güzelliğine bakar mısın şu silahın? Ve o kadar sade ki. Ya bu Erray'ını kurtarmakta falan hep bunlar var öyle. Bunlar büyük O ihtimalle gözünden vuruyor. Hakan abi buranın sahibi çok iyi bir silah koleksiyoneridir. Buna bayağı iyi de ödemiştir diye düşünüyorum değil mi? İyi bir koleksiyon. Kardeş değil mi? Rus'un mu yine? Rus yapımı. Türk yapımı da var. Yani Kar 98'de dediğim gibi Mavzer'e diyebiliriz, bunlara diyebiliriz. Ahşap üzerinde. Peki bu kadar isim yapmış olmasının sebebi... PUBG. Ay ondan önce de öyleydi. Mesela Erray'ını kurtarmakta biz o filmi Ama onlar Birinci Dünya Savaşı silahları adamın işte. dürbünüyle vuruyor ya. Evet. O dürbün olayı galiba biraz insanı cezbediyor. Şimdi- O uzaktan hani o erkete hissiyatı var ya sende. O silahlar neden o kadar uzağa atıyor anlatayım mı bir? Mesela şimdi diğer gösterdiğimiz her silahta altta bir şarjör var. Evet. Bunda o şarjör yok. Dolayısıyla ne var? Şimdi AR platformlarda bizim altta bir şarjörümüz var. Atışı yaptık. Yarı otomatik veyahut da tam otomatik dahi olsa gazın yani mermiyi iten gazın bir miktarı namludan mermi iterken bir miktarı da burada bir delikçikten mekanizmayı geri kurmaya geliyor. Yani gazın tam gücünü mermiye vermiyoruz. Ama bunlarda ne var? Bunda kurdum, mermiyi koydum ve bunu kilitledim. Bu geri gelecek hiçbir şey yok. Ben bunu da doğrultup tetiği çektiğim anda bütün barut gazı mermiyi namludan dışarı itiyor. Ve içindeki yivler ne kadar fazlaysa, işte silahın teknolojisi ne kadar gelişmişse o mesafe artıyor. Hatta dünya rekoru da Rob Furlong diye bir tane Kanadalı sniper'ın işte 1450 metreden iki tane adamı peş peşe bam 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 vurması. 1450 metreyi de bir hayal edersek ne kadar uzuna atabileceğini düşünebiliriz yani. 1000 metre 1 kilometre miydi? Evet. 1,5 kilometre.
Ben bir çekeyim, bunu yapmadan olmaz ama şimdi. Ya yukarı kaldır. Sert vur alttan. Heh. Çek. Abi çok güzel ya. Şimdi aynı Sen şekilde bunu yap sert bir kere keyif kanka, yapıyor. ayrılmadan. Bunlar tam tarihi. Bu büyük ihtimalle bizim Hakan abinin koleksiyonundandır. Baksana tutamıyoruz ki. Abi bunu yapan adamlar da, bunu ateşleyen adamlar da. Kanka, valla bilmiyorum, şeytan doldurur. Boşluğunda eminiz, şeyden hiç Aynen. tutmuyoruz. Bu Kar 98'in atasıdır yani. Aynen. Kar 98 bundan bir tık daha iyi. Daha iyi teknoloji, yani daha rahat voltunu Ama hiçbir zaman şarjör koymuyorlar. İşte o dediğin neden Olmaz herhalde, evet. değil mi? Mega, daha çoğu keskin nişancıda yoktur yani. olmaması lazım. Evet, Yanlış olmaması doluma sebebiyet verebilir. O yüzden kendini doldurman en doğrusu. O tek de bütün gücünü o mermiye veriyor çünkü, değil mi? Burada bir tane M249 değil ama Ona benzer. çalışma mantığı ve mühimmat stoğu özellikle M249'a çok benzeyen başka bir replika göstereyim size. Bunun üzeri aslında bir AR platformu mantığında düşünülebilir ama M249'lardaki gibi mühimmat şeyi altında işte o nasıl oyunda 100 bir tane, elde ile gelir 100 sonra tane atıyor. reload yaptığımı 100'ü veriyor içine. Bir saat atıyorsun ama. Airsoft'ta 5000 tane alıyor. 1 kilo boncuk alıyor. Ve gerçek hayattaki gibi Airsoft'ta da aynı şekilde kafanı çıkaramıyorsun. Kafanı çıkaramıyorsun yani. Çok oyuncu bu silah yüzünden oyunu bırakmıştır. Airsoft silah o zaman. Tabii tabii. Peki Airsoft'ta siz silah bazında mı oyunu başlatıyorsunuz, yoksa herkes istediği silah mı Herkes oluyor? istediğini alıp gelebilir. İstediğini alıp gelebilir yani. Herkes kendi silahıyla geliyor. Tabii. Orada Bizde PUBG oyunu yapıyorlar. Gerçek Aynen. hayatta Airsoft'ta silahları böyle görünmez bir şekilde gizli olarak dağıtıyorlar. Herkes silahını bulan giriyor abi. Şeyi de duyuralım buradan o zaman. 14 Ekim'de, bilmiyorum bu video ne zaman yayına girer ama 14 Ekim'de Noob diye bir PUBG kısa filmi çektik. Evet, onu da Senle kanalda linkleri olacak. paylaşırız. Yeni bir kanalda yeni bir olacak. kanalda olacak. Yeni bir kanalda. Aşağıya belki koyarız açıklamaları. Göstereyim mi? İşte Şunu takayım. tamam, beraber. o daha iyi olur. Al. Bu M249. Bu arada Red Dot dediğimiz birebir. PUBG ile birebir. Hatta burada pili yok şu anda. Ama normalde gerçekten orada kırmızı bir nokta görüyoruz. Ben baktım abi, test ettim. Burada bir Adamlar 8x çok detaylı bir getireyim şey. ben sana. Diyorum 8x geldi. Aynen. Al sana Birebir videodaki 8x. mantıklı 8x. Şurada bir tane Hatta şurada 15x gördüm. Bu normal oyunda o drop'tan çıkan, şuradan çıkan 15x çıkıyor. Drop'tan çıkıyor bu abi. Gerçekte kaç x bakalım. Bakalım o 32 ne? falan 32. Bu 8 mi gerçekte? o da yazar üzerinde. Bu da 9x. 9x. Bu da 32x. Yani 32 defa yakınlaştırıyor. Bu Önünde zaten bir çarpanı var tabi. 4'tür büyük ihtimalle onun önündeki çarpanı. aynen öyle. Abi çok yani. İlgili Tabii canım. Görebiliyor musun? Yani Hayır. Ben seni görüyorum. Böyle bayağı vallahi bir şey böyle. yapıyor. Vallahi artı işareti var sonunda. bence Baretta. O olma. O Çok mu? 380 o. Aman Şevki dikkat et. Bak bana sıkacak. Onu. Kıyafetine de uygun. O aynen kıyafetine Ama de histir bak o ya. Yok be abi. Bence hisset Ama bir yani. tane at. Tabii bir tane. 40 Ben tane atmayayım vereyim hatta ben çekeyim. Serhat atmaz mı? O gram vereyim mi? Atacak Gram verme ya. 40 ufak. gram vereyim. 25 gram ver. Daha az acıtır 40 gram. Yok 25 ver. Daha. Abi 40 gram nasıl daha az düşecek? Daha büyük. Bak seni düşünüyorum sadece. Kaç tane attın? Bir tane koyuyorum işte. 1, 2. Yok o mekanizma çalışsın diye bir tane Gaz atacağım doldur. söz. Böyle gaz doldu. He, gazlarda mı böyle? Evet, şimdi bunu buradan çakmak gibi basıyorsun abi. Yani bunu sonuçta biz oyunda birbirimize sıkıyoruz. Sıkıyoruz yani bu Bence en güzeli kaba eti popon. Ama onu nasıl göstereceksin insanlara gösteremezsin. O yüzden bence bir o Sırtına. kol, sırt acıtır. Yaparsın şöyle. aynen. Kanı çekilir adamın sırtından Yok vurulduğunda. bir şey olmaz. Ben hep iyi. Şuradan kolundan at. Kol evet. Ondan Abi kol mu? Bak kırar mı? Yok daha neler. Herkesin gözlük takması. Abi gözüküyorsun da bunun yanağı var, çanağı var. Yok ya o kadar atmayız ya. Gerçek. Şöyle. Ya at yani. Öldür beni ya. Gözlüğümüzü takalım. Siz takın bu taraftayım. Ben Siz ne de sana da mı atıyorsun? Gözlüğü takıyoruz. Hani ne olur ne olmaz. Acıtayım mı canı acıtmadan mı atayım? Sen daha çok eski arkadaşsın. Biraz daha. Tamam. Şimdi sol omzundan vuracağım o yüzden çok oynama. Kolundan.
Birazcık acıtıyor değil mi? Aynen ama beklediğim kadar o Evet, kadar değil. değil. Aynen. İşte oyunda bu kadar. Doğal olarak yani yürürken adam bir kere bunu geldiği zaman ister istemez bir Ben sana refleks söyleyeyim, gösteriyor. zaten bunu yerse adam daha fazla yememek için çıkacaktır Aynen. yani. Herhalde şu an daha şey olmamıştır ama birazdan... Belli. Belli mi? Belli şurası. Poligona götüreyim seni güvenli bir ortamda. Tamam, Hem süper. bu silahların gerçekleri 9.45'liklerle atalım. Tamam o zaman poligona geçelim. Biraz silah atış yapacağız. Yapalım. Ben adına hiç tabanca atmadım. İlk defa atacağım bu arada. Öyle de göstermiş oluruz. İşte bu da West. Level 3. Evet arkadaşlar şimdi Poligon 216'dayız. Burada silah deneyeceğiz. Bakalım Tolga bizim için hangi silahları hazırladı. Şimdi normalde oyundaki silahlarda, tabancalarda Glock falan var. Burada da Glock var ama ben birazcık fazla milliyetçiyim bu konularda. Glock halt etmiş. Bu iki tane yerli silah. Bir tanesi SAR 9, bir tanesi de Canik TP9 SFX. Bir tanesi sarsılmaz üretir. Bir tanesinde Samsung Yurt Savunma Canik üretiyor. Bunların her ikisi de dünyada inanılmaz derecede değer gören silahlar. Şimdi önce bir temel kurallardan bahsedelim. Atış yapacağın zaman birincisi kesinlikle şu hattan namlunu geriye dönmeyeceksin. Tutukluk da yapsa, atıştan vaz da geçsen, atsan da silahının namlusu her zaman buraya bakacak. Dönüp benimle konuşmayacaksın. Bitti. Mekanizman geride kaldı. Bitti diyeceğim. Ben alacağım. Emniyetinden emin olacağız. Masaya koyacağız. Sohbeti öyle devam edeceğiz. Çünkü bunlar gerçek ateşli silahlar. Bu işin pardonu yok. Defin işlemlerini burada yapmayalım. Daha önce hiç atış yapmadın tabancayla. atmadım. Önce sarsılmazdan. Gel. Şimdi tutmayı gösteriyorum sana. Bir, parmağını yanda uzun bir şekilde doğrulttun. Şu 3 parmağını kapattın, tamam mı? Şuradaki baş parmağını kaldırdın. Şuradaki boşluğu şu elinin yumuşak kısmıyla kapattın. Bu parmak yanda uzun. Bunu da getirdim üzerine kapattın. Şimdi doğrult hedefe doğru. Tam elin ileride kilitli. Bu elin sıkmayacak silah. Bu elin kavrayacak iyi bir şekilde. Şuradan öndeki beyazı görüyor musun? Evet. Buna odaklısın. Hedef flu, bu da flu. Pozisyonunu al. Hazır ol. Tetiğe koy. Tetiği çek. Silah hep ileri bakıyor. Alıyorum. Silah boş. Şimdi biz normalde kamera 25 metreye gösteriyor ama gel diyelim 5 metreden daha yakın. Wow. Adamın gözüne oymuşsun. Güzel atış. Bu arkadaş bu hanımefendiyi rehin almış. Rehine hayatta. Şimdi 10 metreye gidiyor. Şimdi bir taneden birazcık çoğaltıyorum. 3 tane koyuyorum. Dolayısıyla 3 tane mermi sesini duymadan silahını kesinlikle geri dönme. Parmak her zaman tetiğin dışında. Bu insan eli, biz her korktuğumuzda parmaklarımız aslında beraber hareket etsin diye dizayn edilmiştir. Dolayısıyla her reflekste tetiği çekebiliriz. Ama parmak dışarıda korkuluğun üzerine dayadığımız zaman bunu kapatamayacağından istemsiz veyahut da kazayla patlatmaya önüne geçmiş olur. Doldurdum. Sen kur bu sefer. Çek yukarıdan mekanizmayı. Parmak tetiğin işte bırak. Süper. Yine adamın kafaya nişan. Yani beyaz nokta adamın kafada olsun. Süper. Yalnız Cihan ilk kez atış yapıyor. Evet gayet güzel. Silahı alayım. Burada mı ki? Adam yaşamaz. Sadece bir tane Ha biri buraya gelmiş. aynen. iskan var. Ama zaten her attığın illaki hedefe gitmesi değil. İlk attığın zaten adamın elindeydi. İkinci sanırım sağ kaçtı. Aynen. Üçüncü yine hedefe geldi. Bundaki hikayede ikinciyi ben zaten bir şey anlatırken tetiği çektiğin için o ara beyin ister istemez dinleyeyim mi, atayım mı? Bir de tetikleri hassas. Değil. Her atıştan sonra bekleyip atışa emin olduğunda doğrultup tetiği ezmeye başladığında zaten bu atışlar çıkacaktır. Dolayısıyla videoda ilk başta hani airsoft boncuklarıyla birazcık uğraştık ama şimdi canlıları Aynen öyle. daha keyifli oluyor. Güzelmiş tabanca. Ben daha böyle elde böyle bir şey falan. Ağzıma vuracak, tepecek öyle. diye Hani o bekliyordun, değil mi? G3'teki o şey var ya böyle tepki. O öyle bir Amerikan şey. oyunlara yok onun yani. Aynen. Rahat yani. Diğer bir yerli silahla attıralım. Olur. Bu her iki silahta özellikle Canik, sarsılmazınki birazcık daha sonra piyasaya sürüldü Canik'ten. Polislerde vesaire var mı? Aynen. Aynen. De sarsılmazdı. Her ikisi de emniyet mensuplarında var. Hatta Amerika'da
şu anda yapılan son araştırmalarda Canik ve özellikle Canik Glock'tan çok daha fazla tercih edilen bir silah durumunda. Bitti. Tabii. Şimdi anlana gitti galiba da. Şimdi atışlarda şöyle bir şey yapıyorsun ya. Hanımefendiyi vurduk. Hanımefendi gitti uzun mesafede. Göğsünden yedi. Şimdi bunun nedeni de şu. Tetiği çektiğin zaman bir kere şöyle bir boşluk kalıyor elinde tutarken. Şuradaki boşluk. Bir silahın şahlanmasını engellemek için olabildiğince yüksek tutarsın. Yakına. Çünkü sadece baruttan değil, bu mekanizma çok hızlı geri geldiği için sen bu elini aşağıda tutarsan bu silah Aynen. sallanacaktır. Ve her atıştan sonra şunu yapıyorsun. Tekrardan toparlıyorsun elini. Çünkü boş Bozuyorsun. bırakıyor. Evet. Bir nevi. Sen bunu elinde sanki böyle yarım kesilmiş bir limon var. Sen onu çok sıkarsan suyu akacak. Ama az sıkarsan da elinden kayıp düşecek. O kıvamda tutman lazım bu silahı. Aynen. Bu elinde. Diğer elin esas silahı kontrol edendir. Yani bunu doğrultun. Şimdi ben 3 tane atayım. O zaman Cihan'ın da atışlarını kenara gitmesi normal yani. Bunlar benimkiler de. Bunlar benim arkadaşlar. Yani ben aslında bu kadar kötü atıyorum. Sola gitmesi normal. Silahın gezi birazcık sola çekiyor. Kulaklığı da burada değil. Şurada kullanın. Evet. Orada 2 tane var. Bir tane de solda var. Evet, olay bu. Yani tabanca diğer o PUBG'de görüldüğü gibi aslında öyle hani ne pıtı 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 diye atılabiliyor. Abi canım. İster istemez tüfekten daha zordur tabancaya atmak. Öyle diyorlar. Daha yakın. Çünkü onda bir yere dayamıyorsun, etmiyorsun. Kontrolü bilmem neyi çok fazla şey. Parmağını çok koyarsın, sağa çeker, az koyarsın, sola iter filan. Şeyleri çok. Bu arada da burayı da söyleyelim. Poligon 216'dayız. Poligon 216. Ataşehir'de. Giderken solda, dönerken sağda. Buraya da gelip Mustafa Hoca'dan da hem atış dersleri alabilirsiniz hem de atış yapabilirsiniz. Neyse arkadaşlar, Tolga Bahar sağ olsun bugün bize yardımcı oldu silah konusunda. Yine Tolga'nın kanalına da kesinlikle ziyaret edin, yukarıdan da oluyordu. Evet. Yukarıdan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Tolga Bahar silah hakkında sormak istediğiniz her şeyi kendisinin Instagram hesabından, YouTube'dan sorabilirsiniz diye düşünüyorum. Aynen, cevapları severim. Öyle yani, benim de kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir de gülmeyi unutmayın. Hadi bay bay. Görüşmek üzere. Sağ olun.